İtalya yatırımcı vizesinde sermayenizi başvurunun başında bağlamıyorsunuz. Önce uygunluk onayı alıyor, yatırımı ondan sonra yapıyorsunuz. Bu videoda programın 4 yatırım yolunu, videonun çekildiği tarih itibariyle geçerli eşikleri, ana yatırımın dışındaki maliyet kalemlerini, süreç adımlarını ve gerçekçi süreleri anlatacağız. Ayrıca çoğu kişinin atladığı ve dosyaları en çok geciktiren bir detay var, ona da geleceğiz. Önce programın ne olduğunu netleştirelim. İtalya yatırımcı vizesi, 2017'de yürürlüğe giren ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına ekonomiye katkı karşılığında oturum hakkı tanıyan bir düzenlemedir. Zaman zaman İtalya Golden Vize olarak anılır, resmi adı ise Investor Visa for Italy'dir. Bu bir gayrimenkul programı değil, sermaye karşılığı verilen bir oturum izni yoludur. Size İtalya'da yasal olarak yaşama, çalışma ve Schengen alanında serbest seyahat imkanı sağlar. Doğrudan vatandaşlık vermez. Programın 4 yolu var. Videonun çekildiği tarih itibarıyla geçerli eşikler şöyle. Devlet tahvili yolunda İtalyan devlet tahvillerine en az 2 milyon avro, en düşük riskli görülen ama en yüksek eşiğe sahip seçenek. Şirket sermayesi yolunda İtalya'da yerleşik bir anonim veya limited şirkete en az 500 bin avro. Yenilikçi girişim yolunda, resmi sicile kayıtlı bir girişime en az 250 bin avro, giriş eşiği en düşük olan yol bu, ancak girişim yatırımı doğası gereği risklidir. Son olarak hayır amaçlı bağış yolunda, kültür, eğitim, göç yönetimi, bilimsel araştırma veya kültürel miras alanında en az 1 milyon avro geri dönüşsüz bağış. Bu tutarlar değişebilir, bir danışmana teyit ettirin. Peki bu yol kime uygun? AB dışından gelen, İtalya ya da Avrupa'da bir taban kurmak isteyen, likit sermayesi olan ve hemen taşınmak zorunda kalmadan bir plan B arayan yatırımcılara uygundur. Aileyi kapsam almak isteyenler için de pratiktir. Reşit olmayan çocuklar ve belirli koşullarda bağımlı ebeveynler aile birleşimi yoluyla dahil edilebilir. Buna karşılık sermayesini kısa vadede geri çekmesi gereken ya da hızlı bir pasaport arayan biri için uygun değildir. Program bir ikamet çözümüdür. Anında vatandaşlık ya da belirli bir getiri vaadi sunmaz. Şimdi maliyetlere gelelim, çünkü bütçe sadece ana yatırımdan ibaret değil. Ana yatırım, seçtiğiniz yola göre 250 bin ile 2 milyon avro arasında değişiyor. Bunun yanına devlet harçları ve vize ücretleri geliyor. Bunlar genellikle birkaç yüz avro düzeyinde. İtalya'ya girişten sonra alınan oturum kartı, yani permesso di soggiorno, yaklaşık 100 ile 250 avro arasında. Buna danışmanlık ve dosya yönetimi hizmetleri, çeviri, apostil ve zorunlu sağlık sigortası ekleniyor. Net rakamlar dosyanıza ve yola göre değişir. Ana yatırımın dışındaki masrafları görmezden gelen bir bütçe, ilerleyen aşamalarda sürpriz yaratır. Süreç adım adım şöyle işliyor. Birinci adım, resmi portal üzerinden uygunluk taahhüdü, yani Nulla Osta başvurusu. Burada seçtiğiniz yatırım yolunu ve fon kaynağını belgelerle sunuyorsunuz. İlgili komite dosyayı inceliyor. İkinci adım, onay. Onaylanırsa yatırımı gerçekleştirmeniz için genellikle 6 ay geçerli bir uygunluk belgesi veriliyor. Üçüncü adım, ülkenizdeki İtalyan konsolosluğundan 2 yıllık yatırımcı vizesini almak. Dördüncü adım, İtalya'ya giriş. Girişten sonra 8 gün içinde oturum kartı başvurusu yapıyor, yatırımı 3 ay içinde tamamlıyorsunuz. Beşinci adım ise 2 yılın sonunda, yatırımı koruduğunuzu göstererek izni 3 yıl daha uzatmak. Süre tarafına gelirsek, Nulla Osta incelemesi genellikle birkaç hafta içinde sonuçlanıyor. Vize aşaması ise konsolosluğun yoğunluğuna göre değişiyor. Belgeleriniz eksiksizse, ilk başvurudan oturum kartının elinize geçmesine kadar geçen süre çoğu dosyada birkaç ay içinde tamamlanıyor. Yine de bu bir tahmin, her dosya kendi koşullarına ve resmi makamların iş yüküne bağlı. Sürecin en önemli avantajı, yatırımı ancak Nulla Osta onayından sonra yapmanız. Yani sermayenizi bağlamadan önce ilkesel bir onay almış oluyorsunuz. Şimdi baştan söz ettiğimiz detaya gelelim. Dosyaların en çok takıldığı yer fon kaynağı ve durum tespiti aşamasıdır.
İtalyan makamları, yatırıma konu paranın yasal ve izlenebilir bir kaynaktan geldiğini net biçimde görmek ister. Banka ekstreleri, satış sözleşmeleri, temettü ya da miras belgeleri ve vergi beyannameleri tutarlı bir zincir oluşturmalıdır. En sık yapılan hata, fonların yakın zamanda ve açıklanamayan biçimde hesaba girmiş olmasıdır. Sonradan istenen tek bir belge haftaların kaybına yol açabilir. İkinci hata, yolu sadece en düşük eşiğe bakarak seçmektir. Girişim yatırımında ana paranın bir kısmını ya da tamamını kaybetme ihtimali gerçektir, bağış yolu ise geri dönüşsüzdür. Ayrıca sermaye izin geçerli olduğu sürece yatırımda tutmanız beklenir ve İtalya'da belirli bir süreden fazla kalmak vergi mükellefiyeti doğurabilir. Son olarak karşılaştırma. İtalya, ana yatırımını geri kazanma ihtimali olan tahvil ve şirket ortaklığı gibi seçenekler sunar ve fiziksel taşınma zorunluluğu getirmez. Buna karşılık giriş eşikleri, bazı ülkelerdeki gayrimenkul odaklı programlara göre daha yüksek olabilir. Portekiz, Yunanistan, Macaristan ve Letonya'nın kendi oturum izni programları farklı eşikler ve şartlar taşır. Doğru karşılaştırma tek tek tutarlara değil, likiditeye, aile kapsamına, fiziksel bulunma şartına ve uzun vadeli hedeflerinize bakar. Biz bağımsız bir danışmanlık olarak tek bir ülkeye ya da geliştiriciye bağlı kalmadan değerlendiriyoruz ve maliyetleri en baştan paylaşıyoruz. Bu videodaki tutarlar genel bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Sorularınızı yorumlara yazabilir, tüm tabloyu blogumuzdaki yazıda bulabilirsiniz.